Sen insan mısın ha? İnsan mısın? Hayır, değilim. O yüzden çek şu tetiği artık. Hadi. 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 Hadi Mahir, hadi. İşte bu kadar kolay beni öldürmek. Hadi. Beni yok etmek çok kolay Mahir. Hadi çek şu tetiği. Yoksa aldığım her nefesle intikam yeminleri edeceğim. Bin pişman olacaksın beni öldürmediğine. Bilirsin Mahir. Dedim mi yaparım. O yüzden çek şu tetiği. Bitir şu kabusu. Savcı Bey! Savcı, iyi misiniz? Bırak. Tutuklu kaçıyor, yakalayın. Bahçe kapısından çıkış var. Oradan kaçmışlardır. Gel. Can kurtaran çağırın çabuk. Kim yapmış bunu koskoca masalcıya? Bırak bıçağı! Yaklaşmayın, gebertirim. Biz şimdi buradan uzaklaşacağız. Siz de kıpırdamayacaksınız, anlaşıldı mı? Bırak dedim sana bıçağı! Sakın durun. Durun. Bu kadın deli. Feride'ye zarar verebilir, ne olur. Yürü. Yürü. Tamam. Kalk ayağa! Kalk! Korkaksın Mahir. Aileni tehlikeye atmayı göze alacak kadar korkak. Aptal değilim. Senin oyununa gelmeyeceğim. Zaten geberip gideceksin. Giderken beni de yakmak istiyorsun. Alçak herif. Yürü hadi! Yürü! Çok mağrursun Mahir Kara.
Ama şunu yaz bir kenara. Bugün burada tetiği çekmediğine çok pişman olacaksın. Keşke öldürseydim dedirteceğim sana mutlaka bir gün. Kes sesini de yürü. Ya Feride Hanımcığım. Bak sen şu işe. Kim derdi sayende kaçacağımı? Kader. Kader. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Önünde sonunda cezanı çekeceksin, göreceksin. Öyle mi? Ben neler neler yaptım da kimsenin ruhu duymadı. Misal. O bebeğini kaybettiğin kaza var ya. Hı? Hatırlıyor musun? Kim yaptı o kazayı? Hı? Kim çarptı arabana? Bak, senin bile ruhun duymamış, gördün mü? Hanım kız. Yakışmadı eline o bıçak. Komik oluyorsun, komik. Belgin dur. Dur dedim sana. Gel de dur. Abime al. Gitmene izin vermeyeceğim. Anladın mı? Öyle mi? Nasıl durduracaksın beni? Hı? Bıçaklayacak mısın? Yapma Feride Allah aşkına. Komik oluyorsun, komik. Yolun sonu göründü Belgin. Bitti her şey. Ben bitti demeden bitmez. Kaldırın Lili. Eninde sonunda sen de yakalanacaksın Mahir. Sen de aranıyordun değil mi? En az sen de benim kadar suçlusun adalet karşısında. Sesinin kesileceği günü bekliyorum Turgut. O biraz zor Mahir'ciğim. Çok zor. Asıl hikaye bundan sonra başlayacak senin için. Yaşadıkça anlayacaksın. Daha önce yaşadıkların, daha önce çektiğin acılar, bundan sonra çekeceğin acıların girizgahıydı sadece. Kes sesini. Sus artık. Sussam ne değişecek Mahir Kara? Hı? Ne değişecek? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım adım adım. Beni bilirsin. Bu konudaki hissiyatımı bilirsin. Karakoldan içeri girdiğim an felaketinin düğmesine kendin basacaksın. Adamlarım seni ve aileni yok etmek için harekete geçecekler. Kes artık Turgut. Gel bakalım Turgut Akın. Al şu pisliği Kemal. Aileni koru benim gazabımdan Mahir Kara. Kes sesini de yürü adam gibi. Abi sen Benim bir işim var. Onu halledip öyle teslim olacağım.
Daha bir haber çıkmadı. Bekliyoruz. Abi haber geldi. Kapat, arayacağım ben seni, kapat. Süleyman geldi abi. Korkut Bey içeri almışlar. Eminsiniz değil mi? Kapıda nöbetteydi. Gözleriyle görmüş. Bu ihtimale hazırlıklıydık. Herkes ne yapacağını biliyor. Şimdi harekete geçin. İçeride de olsa Korkut Bey'in her emrine harfiyen uyulacak. Hadi. Daha iyisin değil mi Feride? Evet ama gerçekten bir an zarar vermek istedim o kadına. Hele ki yaptığım kazaya ve bebeğime sebep olduğunu öğrenince... Allah cezasını versin o şüftenin. Göğüzü görmesin inşallah, beter olsun. Adnan Savcı nerede? Sorma. Kaçmak için rehin almış, adamı bıçaklamış. Emin misin? Gözlerimle gördüm, can kurtaran çağırdılar, hastaneye götürdüler. Yok Suna. Bu da oyun. Ya ne oyunu Feride? Adamcağız can çekişiyordu. Yok, o da bu işin içinde. Suç ortağı olduğu belli olmasın diye yaptılar kesin bunu. Olabilir vallahi. Her şeyi beklerim o mikroplardan. Ya nereye Feride? Mahirlere. Turgut'u yakaladıktan sonra kesin teslim olur. Ben de onlara gidip haber bekleyeceğim. Bana da haber ver olur mu? Orhan ne oldu sana? Ay, neredesin? Aklım çıktı. Telaş etme. Sıyırdı sadece. Bir şeyim yok. Ah ya. Kim yaptıysa eli kırılsın. Orhan? İyi misin? Ne oldu? Baba iyi misiniz? İyiyiz kızım. Orhan, hadi odana geç de dinlen yavrum biraz. Abinden haber var mı kızım? Yok baba. Feride de çıktı ondan sonra, ondan da haber yok. Elimiz yüreğimizde bekliyoruz böyle. Abi ne oldu sana? Turgut itiyle kapıştık biraz. Oğlum? Çabucak toparlanın. Yanınıza bir iki eşya alın, hemen gidiyoruz buradan. Neden oğlum? Nereye gidiyoruz? Turgut'u teslim ettim ama durmayacak baba. Adamları dışarıda. İntikamını almak için üstümüze salacak. İçinizden birine zarar verebilir. O yüzden hemen gidiyoruz. Feride nerede? Yukarıda mı? Senin peşin sıra çıktı, adliyeye gideceğim dedi. İyi misin kardeşim? Bu bana az bile abi. Kusura bakma. Sözünü dinlemedim. Olmuş dönmüşe çare yok Orhan. Sen iyisin, Turgut karakolda. Mesele yok. Alo. Alo, Suna benim Mahir. Feride orada mı? Yok. Yani az evvel çıktı, eve gideceğim dedi. Niye gelmiş adliyeye? Turgut'u mu duymuş? Hayır, Belgin buradaydı. Mahkemeden önce kaçmaya kalktı. Feride de onu yakaladı. Feride nasıl, iyi mi? İyi. Sarsıldı tabii biraz. Emin misin, eve mi geliyor? Evet evet, öyle dedi. Yani varmak üzeredir. Tamam, sağ ol Suna. Ne olmuş oğlum? İyi mi Feride kızım? İyiymiş baba, buraya geliyormuş. Hadi siz de toparlanın. Feride gelir gelmez yola çıkacağız. Hadi kızım, duydunuz abinizi, hadi. Baba ben gidip Ayten'i alayım. Tamam. Ağlama, ağlama, ağlama. 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 Kim o? Ayten benim Mahir. Mahir sen miydin? Necdet'in adamları dolanıyor diye açamıyorum kapıyı. Necdet bir şey yapamaz sana. Asıl dert Turgut. Hemen hazırlan o yüzden. Bebeği de alıp gideceğiz buradan. Nereye? Bunları yolda konuşuruz Ayten. Vakit yok şimdi. Turgut karakola giderken tehditler savurdu. Belli bir fenalık yapacak. O yüzden hemen çıkmamız lazım. 10 dakikaya hazır ol, çıkacağız.
Siz gidin Mahir, ben gelmeyeceğim. Ben zaten Necdet'ten kaçmak için yerimi hazırlamıştım. Akşam otobüsle İzmir'e gidiyorum. Zeynep'i de götüreceğim. Hem zaten kızın ateşi çıkıyor gibi, çok huzursuz. Biz size iyice ayak bağı olmayalım. O nasıl laf Ayten? Sen bize babanın emanetisin. Seni de bebeğini de gözümün önünden ayırmam. Zaten kendi derdimizle uğraşırken başına gelenden haberim olmamış. Gider ayak söyledi sana yaptığı şerefsizliği. Bu onun yüz karası Ayten, senin değil. Sakın yüzünü yere eğme. Hadi şimdi hazırlan. Turgut'un adamlarını bulalım, zaten geri döneceğiz. Ortalık durulsun, sen de kızını alır gidersiniz. Hadi. İyi misin Feridem? İyiyim Mahir. Teslim olmadın mı sen? Yok Sevdam. Neden, ne oldu, niye gerginsin? Turgut mu kaçtı yoksa? Hayır, Turgut karakolda. Ama adamları dışarıda. Belli ki bir plan yapmış. Aileme zarar verecek. Onları bulmadan, sizi güvene almadan teslim olmayacağım. Hadi girelim içeri. Yolun sonuna geldiniz Korkut Bey. Pardon. Turgut diyecektim. Parmak izlerini karşılaştırdık. Tesadüfe bak ki Korkut'la Turgut Bey'in izleri birbirinin aynısı çıktı. Vay be. Sizleri tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Sizleri de üstün başarılarınızdan ötürü tebrik ediyorum. Yalnız böyle uzaklara bakarken yanı başınızda olan biteni gözden kaçırmayın derim ben. Bu ne demek şimdi? Naçizane, dostane bir tavsiye diyelim. Aklını kendine sakla. Zaten hakkında verilmiş bir hüküm olduğu için doğruca cezaevine gideceksin. Kemal'e söyleyin bizzat kendisi teslim etsin. Beraberinde de 3 ekip gelsin. Kaçmayı aklının ucundan dahi geçirmesin. Korkmayınız beyler, korkmayınız. Bu kadar korkmayınız. Bir başıma bir adamım ben ya. Etraf sakin Mahir. Sağ ol kardeşim. Hadi geçin arabalara. Hadi. Kilit düşmanı durdurmaz ya. Alışkanlık işte. Babam, yıksalar da yeni baştan kurarım sana yuvamızı. Yeter ki canınıza bir zarar gelmesin. Hadi. Sevdam sen geç arabaya, ben Ayten'i alıp geliyorum. Ayten! Ayten! Geldim. Ayten! Geldim. Ver onu bana. Hadi çabuk gel. Ben kızı alıp geliyorum. Beni takip et Orhan. Kullanabilecek misin oğlum? İyiyim. İyiyim, hallederim baba. Kardeşim, buralar sana emanet. Babamları bırakıp geleceğim ben. Osman'a git. Adamlarla hazır olsunlar. Yasin'i de bul. Turgut'un köpeklerini 4 koldan arayıp bulmamız şart. Tamamdır Mahir.
Hadi Allah'a emanet. Hadi Sevdam. Korktuğunuz gibi olmadı, gördünüz mü? Sorunsuz geldik hapishaneye. Boşuna meşgul ettiniz bunca insanı. Yazık yazık. Devletin memurunu da parasını da çarçur ediyorsunuz yavrum. Çok konuşma da yürü. Ben hiçbir şey yapmadım. Hem aklınız alıyor mu Allah aşkına? Adnan Savcı koskoca bir adam. Ben el kadar bir kadın. Nasıl canına kastedeyim de ben kaçayım? Yani hep olasılıklar, hep ihtimaller. İspatınız yok, deliliniz yok yani. Kaçmaya teşebbüs etmişsiniz. Üstelik Adnan Savcı'yı da bıçakladığınıza dair iddia var. Yani buna dayanarak mı mahkum edeceksiniz beni? Aksi ispat edilene kadar kanun karşısında herkes masumdur. Hakim Bey, rica ediyorum. Yani ben mi öğreteyim size? Haşa. Sümme haşa. Hakkı hukuku ben öğretmeyeyim size. Haşa. Haydi, tamam. Olması gerekeni yapın. Serbest bırakın beni. Haydi. Belgin Hanım, hatırlatırım. Buraya sadece Adnan Savcı'yı yaralama suçundan gelmediniz. Hakkınızda bir sürü dosya var. Sınırdan sahte bir kimlikle kaçmak isterken yakalanmışsınız. İl Emniyet Müdürü'nün öldürülmesi dosyasında sanıksınız. Hastanede ve dükkanınızda toplam 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili bağlantınız olduğuna dair iddia var. Ne serbest kalması? Savcı idamla yargılanmanızı talep ediyor. Çekiştirip durmayın kollarımı. Beni tutukladığınızda marifet mi yaptınız sanki? Ben görevimin gereğini yapıyorum hanımefendi. Madem öyle, ben de suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bildiğim her şeyi söylemek istiyorum. Sizin aranızdaki işbirlikçilerin hepsinin adını vermek istiyorum. Tek başıma yanmayı sevmiyorum da. Buyur abi. Yeni bir arkadaş getirdim size. Gürültü patırtı çıkartmadan yer açın. Meraklanma başefendi. Geçmiş olsun arkadaş. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sen o eski savcı değil misin lan? Kimin sorduğuna göre değişir. Olsun lan sen. Adım gibi biliyorum. Ömrümü benden çalan savcısın lan sen. Düştün mü lan şimdi kucağıma? He? Hadi uzak dur benden, uzak dur. Duracağım elbet. Duracağım da. Önce bir yakından bakayım ha. Destur. Abi, bu herif 20 senemi... Lafın üstüne laf etme. Peki Barut abi. Öyle olsun. Necdet. Kardeşim. Bana en yakın insan.
sana dememişler. Eski dosttan düşman olmaz diye. Dostluktan değil. Burada belki benim işime yararsın. O yüzden. Yoksa sen de canın da ipimde değilsin. Burayı kimse bilmiyor bizden başka. Emin olana kadar burada kalacağız. Sonra her şey normale dönecek. Tamam oğlum. Hadi girelim. Hadi çocuklar. Alın şeyleri de. Bavulları da alın, çantaları falan. Bagajdan. Neler geldi başına? Ya sana bir şey olsaydı Adnan? Ağlama artık Gülten, iyiyim ben. Mübalağa ediyorsun bak. Gelin arkadaşlar. Sayın savcım, hakkınızda suç duyurusu var. Burada kalıp sizinle nöbet tutacağız. Anlamadım. Ne saçmalıyorsunuz siz? Buna nasıl cüret edersiniz? Vallahi savcı böyle emretti. İfadeniz alınacak. Ona göre gözaltına alıp almayacağına karar verecek kendisi. Kim suç duyurusunda bulunmuş peki? Sizi bıçaklayan kadın Belgin Türe. Kendisi yakalandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kaçmasında yardımcı olduğunuzu iddia etmiş. Ayrıca geçmişe yönelik işlenmiş bazı suçlarınızdan da bahsetmiş. Hiçbir iz yok. Dur, ver onu bana. Buyur abi. İşte bu aile. Bir de komşu kızı var. Siz çıkın. Abi burada yoklar. Adamlarla Mahir'in eve geçin. Ortalığı kontrol edin. Feride Hanım'ın eve de bakın. Tamam abi. Hangi deliğe girdilerse bulacaksın o kara ailesini. Yürü. Mahir. Hemen mi gideceksin? O adamları bulmadan bize huzur yok Feride. Korkma. Orhan burada. Siz ne olacak? Yok. Korkum kendime değil ki. Sen gelmeden, iyi olduğunu bilmeden içim rahat etmez benim. Sağ salim geleceğim ağa gözlüm. Senin için. Oğlumuz için. Oğlan deyip durma. Bak kız da şimdiden küsecek sana. Her türlüsü kabulüm. O benim canımın parçası. Sen de bizim. O yüzden dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Sen de kimsenin evden dışarı çıkmasına müsaade etme. Ne olursa olsun. Bir tek burada emniyetteyiz çünkü. Tamam.
bakayım şunun ateşi var mı? Vallahi var galiba biraz. Ne yapacağız? İlaç da yok yanımızda. Sabahtan beri huzursuz. Dur bir sakin ol. Soyalım biraz, üstü çok kalın, o da arttırır ateşi. Ne oldu sana? Ha? Nazar mı değdi? Nazar mı değdi sana? Güzel bir haberim var. Hem de devlet kapısından. Geç. Şu gelene bak. Bir kez ikaz edeceğim. Evvelki gibi cingar çıkarsa havalandırmanızı keserim, ona göre. Vay 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 vay. Hapishane yolları taştan, sen çıkar beni baştan. Ne oldu kız? Bir afra tafra defolup gittin. Beni mi özleyip de geldin yoksa? Ah! Ne oldu lan yüzüne öyle? Şeytan mı öptü seni ha? Ha? Şeytan mı öptü yüzünü? Boş mu burası? Yok, değil. Boşalt o zaman. Vallahi kaderin tecellisi. O kaftağındaki burnunu alır böyle yere sürter işte. Vallahi gül bile yaprak döker. Ama bunu don tutmuş. Hem de zamansız. Kim yaptı lan bunu sana? Ha? Abi burada kimse yok. Mahir boş her yer. İncin top oynuyor. Belli ki hazırlıklarını önceden yapmışlar. Boşuna her ihtimali önceden düşündüm demedi o şerefsiz. Mahir abi, mahalleden haber geldi. Sizin evi basmışlar. Sen hiç doğru düzgün bir şey yemedin Ayten. Hiç canım istemiyor ki. Bu haldeyken nasıl yerim? Gel bir daha bir ılık suya sokalım. Yok. Ya o halimi gördükten sonra yapamayacağım, kıyamayacağım tekrar. Orhan. Bu Sabi'nin hali hal değil. Bir doktor mu bulsak ne ha? Ayten, sirkeli su deneyelim mi bir de? Hı? Siz bir güzelce soyun onu. Hadi. 8, 9, 10. 11 son. Dağılın. Maziyi düşünüyorum da Necdet. Bizim mazimizi. Biz seninle çok büyük işler yaptık.
beraber çok uzun yollar aldık. Genelde o yolları ben açtım sana. Sana büyüklük ettim. Hatta en son beni öldürmeye kalktın. Buna rağmen seni affettim. O yüzden şimdi sil o yüzündeki bana dünyaları bağışlamışmış gibi olan ifadeni. Oradan bakınca manzara öyle mi görünüyor Turgut Efendi? Oradan hiç öyle değil. Sen bana hiçbir şey babanın hayrına yapmadın ki. Kaşıkla verdin, kepçeyle geri aldın. Sen beni kullandın. İşim bitince de zaten ilk harcadan ben oldum. Burada vakit bol Necdet. İstersen alalım bir kağıt kalem. Gidelim ta senin komi olduğun zamanlara. Yapalım hesabı bir bir. Gerçi onun ne sana faydası var ne bana. Ama eskisi gibi yan yana olursak, güçlerimizi birleştirirsek sırtımız yere gelmez. Her şeyin yolunu bulabiliriz el birliğiyle. Bunu bir düşün. Onu geç de aklından geçen tilkileri dök ortaya. Bir tanem. İyi olacaksın şimdi sen, tamam mı? Ağlaması kesildi. Ferahladı herhalde. Evet. Ateş de biraz düştü sanki. Çok şükür. Ben şimdi Safiyem gibi bir nazar duası okurum. Hiçbir şey kalmaz kızlar. Yok yok, gayet iyi maşallah. Evet, evet, evet. Dağıtmışlar her yeri. Bülent, adamları al mahalleye dolan. Giren çıkanı kim görmüş, kaç kişilermiş her şeyi sorup öğren. Eyvallah abi. Mahir ne yapacağız? Nerede bulacağız bu herifleri? Onlar da bizi arıyor Yasin. Yolumuz kesişecek el mecbur. Osman. Buyur abi. Tahsin'le beraber Turgut'u yakaladığımız eve gidin. Arkalarında birilerine bırakmışlar mı bir bakın bakalım. Tamam abi bizde. Hayır, ben de gideyim ona. Osmanlar halleder o işi. Sen burada kal. Adamlar geri gelirse haberimiz olsun. Biz de Turgut'un şu köşküne gidelim. Bakalım çalışanlardan bir şey öğrenebilecek miyiz? Tamam abi. Dikkat et kardeşim. Siz de. Nasıl halledeyim? Vallahi halledemem. Baş efendi, sen halledersin ya. Sen halledersin. Atla TRT2 bir telefon görüşmesi be bu. Vallahi beni zorda bırakıyorsun ama. Sen bu işi çöz. Daha çok gelecek. İyi madem. Gürültü etmeden yardıma.
Alo? Mustafa'cığım benim her şey yolunda mı merak ettim gülüm. Evet efendim. Plan aynen söylediğiniz şekilde devam ediyor. Gerçi henüz aileyi bulamadık ama peşlerindeyiz. Evi ziyaret ettiniz yani. Ettik efendim. Oh. Ne güzel, ne güzel. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Bir iki tane misafir kalsaydı mahallede. Hiç merak etmeyin efendim. 4 adım mahalleye diktim. Kaçak teslim oldum. Olmadı. Neyse, güzel haberlerini bekliyorum Mustafa'cığım. Dediklerimi unutma. Karalardan kara bağlayacak kimse kalmasın. Hadi. Ne oldu ki? Gel bakayım, gel. Gel. İlknur uyan İlknur. İlknur uyan. Ateşler içinde yanıyor bu garibim. Havale geçirecek. Kalk bir şey yapalım. Babamlara haber verelim. Tamam, Feride uyumamıştır. Zaten ben onun yanına gidip haber veriyorum. Tamam, tamam. Allah'ım sen yardım et Allah'ım. Çok pardon, beni gideceğim yere kadar bırakır mısınız? Teşekkürler. Tamam, tamam, tamam güzelim. Tamam güzelim. Ayten. Tamam. Ayten. Allah Allah. Ayten neredesin? İlknur, ne oldu kızım? Ayten nerede baba? İlknur. Niye ayaktasınız? Bir şey mi oldu? Ayten uyandırdı beni. Zeynep'in gene ateşi çıkmış. Babama bakayım, Feride'yi uyandırayım diye. Yok ortada. Siz burada inin. Doğruca evin önüne gidin. Gireni çıkanı takip edin. Bir dakika. Dikkatli olun, enselenmeyin. Biz burada olacağız. Mustafa'nın dediğini de unutmayın. Saat başı arayıp vaziyeti bildireceksiniz. Hadi bakalım. Buldunuz mu bir şey? Yok abi. Gittik dediğin eve kimse yok. Biz de evde kimseyi bulamadık. Adam şeytan.
Belli ki uzun zamandır tezgahlıyor her şeyi. Çalışanları da adamları da hazırlıklıymış. Şimdi ne yapacağız peki? Adamların yerini bilmiyoruz. Tek yol kalıyor. Turgut'u konuşturmak. O nasıl olacak Mahir? Adam içeride. Gidip teslim olursam yanına girmeyi ayarlayabilirim. Onu da konuştururum. Mahir. Ya konuşmazsa? Bir terslik çıkarsa, ne bileyim bir şey olursa? Denemek zorundayım Yasin. Başka seçeneğim yok. Böyle korkarak saklanarak yaşatamam ailemi. Baksana. Şu kadın Karalar'ın karşı komşusu değil mi? Evet o. Sen burada bekle. Ben kadını takip ediyorum. Açtım ben, in ablacığım. Karalar'ın komşusu şu taksiye bindi. Takip edelim. Yok Aydın ortada. Her yere baktım. Allah Allah. Gecenin bu saatinde nereye gider bu kız? Başımızda bu kadar musibeti varken. Neden haber vermez ki? Hayır, Zeynep'i nasıl bıraktı gitti onu anlamıyorum ki. Bir de bana yalan söyleyip. Aklında bir şey var demek ki. Allah verir de başına bir şey gelmese. İnşallah. Uyku tutmadı galiba. Düşünüyorum. Adettendir. Hapishane burası, düşünürsün. Kederlenirsin. De seninki başka hesap. Var bir karın ağrın. Hani sana her şey senin suçun demiştim ya. Aslında değil. Bütün sorumlu Mahir Kara. Allah Allah. Bak sen. Ondan sonsuza kadar kurtulmalıyım. Ben ölürken o Feride ile mutlu mesut bir hayat kuramaz. Buna asla izin vermem. Ne hayatı be? Herifin çarkına
Senin yüzünden yıllarca hapis yatacak. Neyi mutlu Mesut'um? Ah cancağızım ah. Hukuktan anlamadığın ne kadar da aşikar. Mahir'in mücadele ettiği heriflerin hepsinin bir bütün pislikleri ortaya çıktı. Mahir şimdi onları dava etse inan mağdur durumda güzel bir indirim alır. Düşün. Benim etlerim toprağın altında pare pare dökülürken o Feride'yi öpecek al yanaklarından. Buna müsaade etmem. Etmeyeceğim de. Ben o mezara girerim. Girerim girmesine de o Mahir'e de gün yüzü göstermem. Ne olursa olsun intikamını alacaksın öyle mi yani? Aynen öyle cancağızım. Gördün mü adamı? Nereye lan? Bırakın abi şunu. Kimsin lan sen? Ha, kimsin lan? Ne işin var evimin dibinde? Abi evin nere? Bilmem. Ben öyle dolanıyordum da uykum kaçtı. Park mı lan burası? Ha? Gece vakti ne dolanması? Bıraksana beni. Deli misin? Ben sıradan bir vatandaşım. İstediğim yeri gezerim. Benim evimin önünde gezemezsin. Bu ne lan? Sıradan vatandaş bu ne? Silahla mı kovalıyorsun lan uykunu? Sokayım mı lan bunu gırtlağına? Konuş! Abi, tabii. Ne istersen söyleyeceğim. Kıyma canıma. Kaç kişisiniz? Öteki arkadaşların nerede? Mahallelerde abi. Ama gittiler. Başınızda kim var? Turgut içerideyken bu işleri kim yönetiyor? Mustafa adı. O bizi yönlendiriyor. Maksadı ne? Akıllarında ne var? Sizinkilerin yerlerini öğrenmek. Öğrenci ne yapacak? Hepsini öldürecek abi. Nerede lan bu Mustafa? Ötekiler nerede? Hangi deliğe saklandılarsa söyle bana. Beni oraya götüreceksin söyle. Bilmiyorum abi. Evin orada nöbetteydim. Ötekiler gitti vallahi. Nereye gittiler lan? Ne biliyorsan anlat yoksa sıkacağım gırtlağına. Kadın geldi akşam. Komşunuz. Onun peşinden takıldılar. Belki size gidiyordur diye. Kim bu kadın? Hangi eve geldi? Ufak tefek biriydi. Şuradaki eve girdi. Ayten. Kadın bebekli miydi? Yok abi tekti. Eve gidecek. Babamların yanına. Ayten bebeği bırakmaz. İsmet, bunu Kemal'e teslim et. Koş Yasin, koş. Onlardan önce gitmemiz lazım be. Düştü ateş çok şükür. İyi. Geldi. Geldi. Ayten geldi. Gel Ayten gel. Burada saklanıyor demek ki. Evi yakalım bence. Toptan temizleriz. Hadi. Biliyorum bana kızıyorsunuz ama ben artık buralarda durmak istemiyorum. Bilet de almıştım zaten, otobüs bileti. Kızı da alıp gideceğim ben. Ayten delirdin mi sen? Hepimizi tehlikeye attın farkında mısın? Sakin ol Orhan. Baba nasıl sakin olayım? Hiçbirimize hiçbir şey demeden gitti. İnşallah peşimize birini takmamışsındır. Tamam Orhan.
Olan oldu. Kızım ben seni anlıyorum. Bunu aldım. Lakin şimdi olmaz. Gündüz gözü gidersin. Gecenin bu vakti seni bu bebekle ben hiçbir yere salamam. Tamam. Ama sabah erkenden giderim o vakit. Vaziyete bakarız ona göre yavrum. Huzursuzlanmaya başlayacak. Ben şunu yatırayım. Özür dilerim. Baba gitme. Baba, Ayten dur. Ayten dur. Kapı gitti, nasıl çıkacağız? Bir bakar yiyorum. Kızları örtelim. Baba bebek içeride. Sakin olun, sakin olun. Ayten. Ayten tamam. Ayten'i tut. Baba bir şey yap. Al şunu. Ayten tamam dur gözünü seveyim. Tamam kurtaracağız yol. Dur. Baba bir şey yap. Tamam. Ayten. Mahir yakmışlar evi. Orhan! Kapıyı kıracak bir şeyler bul. Baba! Feride! Mahir! Nazif baba! İçerideler Yasin. Nasıl gireceğiz abi buraya? Kapının arkasından çekilin. Baba çekilin kapının arkasından. Tamam. Geç şöyle. Mahir. Tamam baba çıkın hemen. Gel. Gel İlknur. Kapıya dikkat edin. Yavaş Songül. Dikkat et Songül. Kapıya dikkat edin. Feride! Feride! Feride çık buradan. Hayır. Ayten bayıldı bebek içeride. Çık hemen. Ayten. Ayten kendine gel Ayten. Yasin gör. Yasin çıkar kızları. Bebek içeride. Tamam Feride çık buradan. Feride çık dedim bebeğimizi düşün. Çık buradan tamam. Feride. Merdivenlere dikkat edin. Dikkat et. Mahir! Mahir içeride kaldı. Tamam Songül sakin ol. Geç. Mahir! İçeride kaldı Mahir! Hayır. İyiyim baba iyiyim. Ha bebekte. Siz iyisiniz değil mi? İyiyiz. Feride. İyiyiz.
O bir damla yaş kor olup düşüyor yüreğime Feridem. Yapma böyle. Nerede millet oğlum? Yattılar baba. Cehennemden çıktılar. Dinlensinler tabii. Baba sen üstünü değişirken Yasin geldi. Dün yakaladığımız adam. Karakolda konuşmuş. Diğer adamların yerlerini de söylemiş. Elebaşları Mustafa da diğer adamlar da yakalanıp içeri alınmışlar. Çok şükür. Layıklarını buldular desene. Artık korkulu düş görmek yok ha evlat. Evet baba. Emniyettesiniz artık çok şükür. Ben de elini öpmek için bekledim. Bahçede söylediklerinin hepsi kulağımda baba. Çamura bulanmadan temiz kalamadım. Ama elim kolum bağlı da duramazdım. Doğru bildiğim davamda yanlışlarım da oldu. Şimdi onun cezasını çekme vakti. Ben gelene kadar karım, doğmamış çocuğum sana emanet. Kardeşlerim hepiniz önce Allah'a sonra sana emanet. Canın canımdır. Emanetlerin baş tacım. Sen bizi düşünme evlat. Allah acını affetsin. Sana dağ gibi sabır versin. Sayılı gün akıp geçer. Sağ salim döneceğin günü bekleyeceğiz hepimiz. Sil gözyaşını kadınım. Bu gidişin vuslata ermemiz için. Bu gidişim sana dönmek için. Hep yanında kalmak için. Keşke başka bir yolu olsa. Tek yol bu Feridem. Ama mutlu bir yol. Sonunda ışık var. Beni bekle yarim. Sana geleceğim günü bekle. Her günümde, her gecemde, aldığım her nefeste sen olacaksın Mahir. Dönüş yolunun hızlanması için canla başla çalışacağım, sana söz veriyorum. Allah'a emanet olun. Sen de, yavrumuz da.
izin ver ne olur ben de geleyim hapishaneye. Ne kadar yanında kalsam kâr. Olmaz Sevda. Daha çok canını yakma. Benim de işimi zorlaştırma. Beni burada. Sana geleceğim yuva da burada. Allah'a emanet ol. Sen de. Sofra hazır abi, buyur. Doldurun hemen Mahir abimin çayını. Yapmayın arkadaşlar. 2 aydır dilimde tüyü bitti. Benim sizden ne farkım var ne bir üstünlüğüm. Olmaz olur mu abim? Sen bizim başımızsın, abimizsin. Sen sofrada yer almadan biz oturamayız. Ayıp ederiz sana, buyur abim. Buyurun Mehmet amca. Siz buyurun. Mehmet amca sen bari yapma. Hadi arkadaşlar genç. Hürmetten oturmuyorlar. Hürmette sade yaşa bakılmaz evladım. Nice ihtiyarlar var. Ot gelmiş ot gider. Sen bu genç yaşında düzene baş kaldırdın. Haklıyı savunmak için gözünü kararttın. Şahının memleketin 4 tarafını sardı. Estağfurullah. Ben yalnızca doğru bildiğimi yaptım. O zaman müsaade et, biz de doğru bildiğimizi yapalım. Bak kendin dedin. 2 aydır demediğin laf kalmadı ama nafile. Demek ki alışacaksın. Buyur. Abim, bu sana geldi. Anzer balı. Memleketindeki hayranlarından. Ye de yarasın. Bunu da Kars'tan yollamışlar. Tam ağzına layık abi. Eyvallah sağ olsunlar. Hadi buyurun. Çaylar da geldi. Mehmet amcanın çayı nerede? Verir şimdi verir. Sen benimkini al. Olur mu öyle şey canım? Geldi. Zahmet ettin. Estağfurullah. Abla, ütüyü bitirdim ben. Seninkiler yatağın üstünde. Tamam Songül, sağ ol.
Abla ne oldu? Neye canın sıkıldı sabah sabah? Babam İsmail'le konuşmaya gidecek bugün. Boşanma için mi? Hala ayak diriyor. Sanki o inat ettikçe ben cayacağım kararımdan. Neyse. Yani umarım ikna eder de sen de daha fazla üzülmezsin artık. Osman geldi. Merhaba Osman. Hadi Songül, geç kalacağız imtihana. Tamam geliyorum. Hadi. Abla çıkıyorum ben. Tamam. Ne yaptın? Çalışabildin mi? Yani baktım dün gece de öyle ara verdikten sonra zor oluyormuş Songül. Ne yapacağım? Aşk olsun ama saat kaç oldu? Geç kaldınız. Vallahi ancak abla. Ama bak akşama kalmayalım, işim gücüm var benim. Yok abla, şimdiki saate yükleriz. Akşama da eviniz kurulmuş olur, merak etmeyin. Hadi geç. Gel. Ağlıyor mu insan? Ver tatlısın, ver. Gel. Gel Zeynep'im. Gel benim güzel kızım ağlama. Bak gidiyorlar. Eşyalarımız gidiyor. Taşınıyoruz biz artık buradan. Apartmana taşınacağız. Kocaman evimiz olacak. Böyle çok yüksek katlı, sıcak suyu olacak. Kaloriferi olacak. Suna dur ne olur yapma artık kurban olayım. Yaparım efendim. Mesleğine geri dönmek için onca fırsat geçti eline ama yok sen kafaya taktın. Bir de yapma Sunay'mış. Takarım tabii. Çünkü gelecek var bu işte. Bir dinlesen, anlatmama izin versen sen de anlayacaksın ama dinlemiyorsun ki. 10 kere anlattın aklım almıyor sen delirdin mi? Güvenlik şirketi ne ya? Devletin polisi var, askeri var. Kim güvenir senin güvenlik elemanlarına? Elinden ucunda ne varsa batıracaksın. İnsanın sevdiği kendine güvenmezse kim güvenir ki? Peki tamam. Söyle. Canı gönülden inanıyor musun bu işin tutacağına? İnanıyorum tabii. İnanmasam seni ikna etmek için bu kadar uğraşır mıyım hiç? Bak gerçekten gelecek var bu işte. Türkiye'nin ilk özel güvenlik şirketi olacağız. Bir daha da sırtımız yere gelmeyecek. Güven bana. İyi tamam zaten sen inanıyorsan ben de inanıyorum demektir. Ya, sokak ortasında ayıp. Ayıbın yolları kayıp aşkım. Hem sevmenin, aşık olmanın nesi ayıp? Bırak herkes öpsün sevdiğini. Ya şair gibi konuşmasana. Ne oldu kızım? Ne dedi savcı? Kabul etti. Sahi mi? Temiz için sunduğum gerekçeleri dilekçesine eklemeyi kabul etti. Savcı da bozma talebinde bulunacak. Eğer Yargıtay da bozma kararı verirse dava yeniden görülür. Şükürler olsun. Mahir'e de müjdeyi verelim. Hadi o da çok sevinecek. Hiç masraf yapmayalım Orhan. Düğünde falan gözüm yok benim. Sen al. Güzel bir eviniz olsun yeter bana. Sen bana yetersin mi diyorsun bana? Yetersin tabii. Sen benim yuvam, çocuklarımın babası olacaksın. Ne isteyeyim daha? Şuraya bak kiralıkmış. Bakalım mı? Olur. Giriş nereden bunun? Gel burada kapısı gel. Bahane istemiyorum. Ne yap, ne et. Beni buradan çıkarmanın bir yolunu bul. Anlatamadım galiba Turgut Bey. Suçlarınızın hepsi sabit. Bırakın çıkmayı, müebbetin bile imkan ihtimali yok. Bana bak! Senin karşında alelade bir vatandaş yok. Bir savcıyım ben. Kanunu, nizamı senden çok daha iyi bilirim. Beceriksizsin. Ve her gün bir başarısızlıkla mütemadiyen her gün karşıma çıkıyorsun. 2 aydır. 2 aydır hala beni hücreden bile çıkaramadın.
idamla yargılanıyorsunuz. Bana bilmediğin bir şey söyle. Bu hırçın, emreden tavırlarınız yüzünden ceza aldınız. Onun için istediğinizin olma ihtimali yok. Bir süre daha hücredesiniz. Belki de epeyce uzun bir süre. Yeter! Yeter! Menfi, bir kelime daha çıkmasını istemiyorum ağzından. Sen boynunun üstünde saksı mı taşıyorsun? Ha? Çalıştır şu kafanı, çalıştır! Kafanı çalıştır! Beni buradan çıkarmanın bir yolunu bul. Siz kendinize başka bir avukat bulun. Turgut Bey. Nereye gittiğini sanıyorsun? Ha? Geri dön! Geri dön! Bir savcıyım ben! Türkiye'nin en iyi savcısıyım! Ne yapıyorsun devletin mandasına veriyorsun ben? İşini bitireceğim senin! Senin işini bitireceğim! Yürü hadi gidiyoruz yürü! Yürüsene be kardeşim! Yürüsene! Kime süsleniyorsun ucube? Aynayı ver. Duruşmam var. Ver aynayı. Duydunuz mu hanımlar? Aşifte'nin duruşması varmış. Aklı sıra hakimi tavlayacak. Sür sür sür. Ciğer yalamışa dön. Ya eskiden olsa belki bir ihtimal. Ama artık hiç şansın yok. Kim ne yapsın senin paçavraya dönmüş suratını? Asiye nerede kaldı kahvem? Ay. Abi, gözümüzü yengenin üstünden ayırmıyoruz. Lakin haberler iyi değil. Plakçı ile yeniden bir araya geldiler diye haber vermiştim. Adamın gözünü dediğin gibi korkuttuk ama işe yaramadı. Yenge yeni açılan gazinoya imzayı attı, verdikleri parayla da kendine ev aldı. Bugün yarın taşınacaklarmış. Karadayı. Misafirim var. Sevdam. Mahir, sana bir müjde getirdim. Savcı gerekçelerimi makul buldu. O da Yargıtay'a bozma yönünde dilekçe gönderecek. İnşallah karar bozulacak ve sen yeniden duruşmaya çıkacaksın. Feridem. Güzel kadınım benim. Savunmamız çok güçlü olacak. Bak göreceksin başaracağız. Hakim de cezanı indirecek. Bu çok büyük bir umut Mahir. İnanabiliyor musun? Benim inancım, umudum, her şeyim sensin Avni Gözlüm. Ya bebeğimiz?
O bizim mucizemiz. Ömrümün ümidi. Siz. Ziyaretçim var. Kim? Bilmiyorum. Gidince görürsün. İlknur'un bazı sıkıntıları var. Sebebi sen misin? Seninle bir kere konuşacağım. Sen de efendi gibi hesabına düşeni alıp gereği neyse onu yapacaksın. Kızım sana gönül düşürdü. Ceremesini de çekti. Ona yaşattığın acı artık kafi. Bundan böyle kızımdan uzak duracaksın. Çünkü İlknur'la evliliğinizin oluru kalmadı. Seni istemiyor. Karın olmak istemiyor. Soyadını taşımak ona ölümden güç geliyor. Bu yüzden beyhude yere boşanmam diye ayak diretme. Aksini yaparsan aranızda dağ olurum. Beni aşman gerek ona ulaşman için. Onu görmen için. Sesini duyman için. Bu saatten sonra İlknur senin hiçbir şeyin. Hadi. Ama telefon ayarla. Seni çok seviyorum Feride. Ben de seni çok seviyorum Mahir. Mahir. Bebeğimiz hareket etti. Hah, orası. O da sizi seviyorum demek istiyor galiba. Durdu şimdi. Ben gideyim artık Mahir. Ama yine geleceğim. Hep bekleyeceğim.
Benim Arif. Buyur abi. Avukata söyle gelsin beni görsün. Gelirken de boşanmak için imzalanması gereken ne kadar evrak varsa getirsin. Peki abi. Tutukluluğu devam eden sanık Belgin Türen'in birden çok adam öldürme fiilini kasten gerçekleştirmiş olması, maktullerin kamu görevlisi olması ve görevleri sebebiyle öldürülmeleri, ayrıca dosyasında işlediği sabit görülen diğer suçların da eklendiğinde sanığın idam cezası ile yargılanmasını talep ediyoruz. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Ha? Delirdiniz mi? Ben her şeyin bedelini fazlasıyla ödedim. Bakın. Bakın iyice bakın. Kaçırmayın gözlerinizi bakın. Bir kadına verilebilecek en büyük cezayı aldım ben. Ayrıca bütün suçlamalarınızı reddediyorum. Kendinize gelin. Kuaför salonu değil burası. Mahkemenin karşısındasınız. Beni asmaktan bahsediyor. Ne yapayım? Sükunetle mi durayım böyle? Aklınızı kaçırmışsınız siz, aklınızı. Yeter. Atacağım şimdi sizi salondan. Belgin Hanım. Ne? Lütfen. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Dosyada tüm delillerin toplandığının görüldüğü, dosyanın bir sonraki celsede karar verilmek üzere incelenmesine, duruşmanın bir ay sonraya bırakılmasına karar verildi. Hadi bakalım. İçeri mi gireceğim ben şimdi yine? Ha? Hadi bakalım. Nazif baba ne muhterem bir insansın sen. Karadayımızın babası bizim de babamızdır. Sen emret Nazif baba, biz ölelim. Karadayının bir sözü yeter. İste koruyalım. Derdin, sıkıntın neyse giderelim. Bir bakışın yeter. Biz Karadayı'nın yoldaşlarıyız. Canımız feda olun. Sağ olun evlatlarım. Allah hepinizden razı olsun da. Ya siz niye burada bekliyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Karadayı için bir isteğe emri olur diye. Onca adamız bak. Daha başkaları da var. Aramızda sıraya koyduk. Gece gündüz kapısında nöbet diye. Sağ olun oğlum. Ne Mahir'in ne de bizim bir şeye ihtiyacımız var. Kendinizi buralarda boşuna heder etmeyin. Heder etmek ne demek? yoluna feda. Karadayı'nın kulu kölesiyiz. Estağfurullah oğlum. Sadece yaradana kul olunur. Yenge abimiz nasıl? Var mı bir isteği emri? Hadi yavrum gidelim. Biz buradayız baba. Gözün arkada kalmasın. Başınlara düşerse bir haber vermen yeterli. Sağ ol. Sağ ol. Baba, gün geçtikçe azalır sanıyordum ama baksana her geçen gün artıyor bu hayranlık. Mahir'i göremeyeceklerini bildikleri halde bekliyorlar. Bu nasıl bir bağlılıktır? Hayranlık değil bu Feride. Biat edecekler neredeyse. Kendilerini Mahir'in gölgesinde var ediyorlar. Bundan sonra bu hep böyle olacak değil mi baba? Ben hep Karadayı'nın karısı olacağım. Çocuğumuz da hep bu yükle büyüyecek. Bazen insan meydana atılır kahraman olmak için. Bazen de kader kendi seçer kahramanını. Mahir bütün kötülüklerle yılmadan savaştı, kazandı da. Sen hiç endişe etme kızım. Hele bir çıksın Mahir. Bu yazgıyı da değiştirecek. Hadi. Yazıyor. Mahir Karı'nın davasını Yargıtay'ın bozduğunu yazıyor. Duruşmanın bugün görüleceğini yazıyor. Yazıyor. Mahir Karı'nın davasını Yargıtay'ın bozduğunu yazıyor. Duruşmanın bugün görüleceğini yazıyor.
gelsin sana. Ben Mahir Bey'in avukatıyım. Duruşmadan önce kendisiyle bir görüşmek istiyorum izin verirseniz. Emriniz olur yengem. Feridem. Mahir. Hı. Herkes sana biat ediyor. Sana hayranlıkları önü alınamaz bir şekilde büyüyor. Biz bununla nasıl baş edeceğiz? Ben senin yokluğunla baş ettiysem şu dünyada Feridem, her şey mümkün demektir. Dert etme. Bana bak avukat. Sana bir servet ödüyorum. Adam akıllı yap, savunmanı kurtar beni. Elimden geleni yapıyorum Belgin Hanım. İnşallah, inşallah. Yoksa bugün hakim o kalemi kırarsa... ...o kalemin bir ucu da sana... Anladın sen. Kuru fasulyeye bayılırım. Çok severim. Ama bir etli sevmem. Et biraz tadını değiştiriyor sanki. Böyle nasıl anlatayım? Kekremsi oluyor. Toprak kapta pişireceksin usta. Ağır ağır pişecek ama iyice pişecek. Öyle dağılmayacak pişince. Yani tel tel dağılırsa olmaz. Böyle salçalı olacak, bol salçalı. Of. Üzerine şöyle pul biber. Oo. Çok şaşırdım. Ben sanıyordum ki bütün zevklerimiz aynı. Geçen gün mercimek geldi. İkimiz de beğenmedik, gönderdik. Ama o Karadayı'ya gelen ganimetlerden de ne yedik be. Ne yedik be. Sivaslı tulum peyniri ne kadar güzeldi böyle ağzımda böyle. Öf. Ha yani senin de gelmen çok iyi oldu ha Sivaslı. İyi ki geldin. Yoksa ne yapacaktım ben burada? Gene sessizsin bakıyorum. Sıkıldım ama ha. Geçen gün ne güzel konuşuyordun bır bır bır. Düşünme oğlum bu kadar düşünme. Ne düşünüyorsun? Düşün. Düşün. Gel. Senden Beşiktaş oynayalım ne dersin? Ha? Bana bak. Öyle mızıkçılık yapmak yok yenilince. Ha, hiç sevmem böyle şeyleri. Tamam mı? Hayır ben Hayır. Hayır ya. Allah Allah. Sıra bende. Bak ağzının ortasına patlatalım bir tane bak. Başlıyorum. Güller. Beyler, gazeteler. Hem annelik hem de sahne hayatı yoruyor beni. Ama ben kızıma da hem de işime öyle aşığım ki... yorgunluk bana adeta hem keyif veriyor... sanatımı icra ettiğim her an Zeynep'ime koşuyorum. Bol bol vakit geçiriyoruz onunla. Yakında beni bir 45'likle karşınızda olacağım. Bu şarkının da adı Azi.
Sanığa son savunması soruldu. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı Belgin Hanım? Belgin Hanım, size soruyorum. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa karara geçelim mi? Siz zaten verdiniz kararınızı. Değil mi? Hükmünüzü verdiniz. Asacaksınız siz beni. Kıracaksınız o kalemi. Hı? Halinizden belli. Bakışlarınızdan belli, gözlerinizi kaçırmanızdan belli. Sesinizi alçaltmanızdan belli. Siz benim hükmümü verdiniz. Siz kıracaksınız kalemi değil mi? Siz asacaksınız beni değil mi? Bir tek ben adiyim. Bir tek ben suçluyum. Bir tek ben katilim. Benim yaşadığım hayatın adaleti ne olacak peki? Ha? Bana yapılan kalleşliklerin, adiliklerin hiç önemi yok değil mi? Bebekken terk edilmemin, anasız babasız büyümemin, genç kızlığımda üzerime çöken karabasanın önemi yok değil mi? Onlar temiz. Ben kötüyüm. Değil mi? Hep ben kötüyüm. Sebepler önemsiz. Netice önemli. Değil mi? Sizin hükmünüz belli. Asacaksınız siz beni. Madem benim sözümün bir kârı yok, benim diyecek bir şeyim de yok. Dosya incelendi. Yargılamaya son verildi. Gereği düşünüldü. Sanık Belgin Türen'in kendisini cezadan kurtulmasını temin maksadıyla adam öldürmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 9. fıkrası uyarınca idamına karar verilmiştir. Ben size dedim. Sizin adaletiniz ancak gördüğüne göre hüküm verin. Yazıklar olsun size. Siz böyle kıyıyorsunuz hayatlara. Böyle kıyıyorsunuz gencecik insanlara. Yazıklar olsun size. Ben sizin adaletinize tüküreyim. Ben sizin gülücünüzün temeline tüküreyim. Öldürmeyin beni, ne olur öldürmeyin beni. Öldürmeyin beni, ne olur öldürmeyin beni. Buyurun avukat hanım. Yüce Mahkeme Heyeti. Yaklaşık 4 sene önce bir aileyle tanıştım. Kara ailesi. Tertemiz, masum, kendi hallerinde yaşayan aile üyeleri. Bir gün hain bir oyunla hayatları savrulup darmaduman olan bir aile. Yıllardır suçsuzluğunu ispat etmek için verdikleri savaşa bizzat tanık oldum. Kimseyi incitmeden yaşamaya çalışırken
canlarını toprağa verişlerine şahit oldum. Bu duruma sebebiyet veren insanlar ya vefat etti ya da şu an hapishanededir. Her birinin suçu ispat edilmiş olup yargılanmaktadırlar. Bütün bu bilgiler elinizdeki dosyada mevcut. Siz zaten hepsini biliyorsunuz. Yalnız müvekkilim Mahir Kara sadece kendi masumiyeti için mücadele vermedi. Aynı zamanda bu suç çetesinin çökertilmesi için de uğraştı bu süre zarfınca. Ve bu insanların yakalanmasında büyük katkı sağladı. Ki bu çete elemanları içinde adliyeden, emniyetten ve hatta devletin üst rütbelerinden insanlar da mevcut. Yıllardır kanımızı emip kanunsuzluklarıyla insanların canını yakmış bu insanlar kimliklerini bir sır gibi saklamışlardır. Ama Mahir Kara sadece kendisi için değil, herkes için yılmadan bu insanlarla savaşmış ve hepsini tek tek gün ışığına çıkarmıştır. Mahir Kara birçok insanı esaretten kurtarmış, birçok yolsuzluğun önünü kesmek için yılmadan mücadele vermiştir. Hem de canı pahasına. Şimdi sizden isteğim, kararınızı vermeden önce bütün bunları göz önünde bulundurmanızdır. Yüce Mahkeme heyeti, müvekkilim Mahir Kara'nın beraatini talep ediyorum efendim. Geriye düşünüldü. Katibe Hanım. Dosyanın bir sonraki celsede karar verilmek üzere incelemeye alınmasına, duruşmanın 3 ay sonraya bırakılmasına karar verilmiştir. Sakın umutsuzluğa kapılma. Bu iyiye işaret, inan bana Mahir. Sadece adli tatil olduğu için biraz uzun bekleyeceğiz. Mahir. Yüreğine kasaveti düşürme evlat. Bunlar son özlem dolu zamanlar. Gönlünü ferah tut. Aydınlık günler çok yakında. Sağ ol babam. Beni böylesine bekleyen bir ailem var ya. Ötesi gam değil. Hiçbir şey anlamadım ki ben. 3 ay ertelendi dediler. İyi bir şey mi bu şimdi bizim için? Kötü mü? İyi İlknur iyi. Hakim talebi reddedecek olsa hemen karara bağlardı. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Bu dava hepimiz için iyi bitecek. Sevda. Davanın sonu ne olursa olsun sana minnettarım. 2 canınla gece gündüz çalıştın didindin. Her şeye bedel bu mücadelen. Gülün siz gülün. Gülün. Yaşayacak ömrünüz var tabii. Gülersiniz böyle. Bakın birbirinizin gözlerine. Asacaklar beni. Bu gencecik yaşımda toprağın altına koyacaklar. Öldüğümü duyduğunuzda da
Arkamdan bayram edersiniz artık. Yürü artık. Söyle bitiremedin. İşlemeseydin onca suçu. Ama ben müsaade etmem. Beni kimse almaz. Astırmam. Astırmam. Duydunuz mu? Hadi abi. Araba bekliyor. Gidelim. Sen gelme Sevda. Berhudar ol evladım. Mutlu olun. Sağ olun. Tebrik ederim kızım. Teşekkürler. Benim deli fişek sana emanet, ona göre. Tabii ki. Ay Feride. Ben galiba bu işsizle evleneceğim. İşsiz deyip durma şu adama. Koskocaman şirket kurdu. Koskocaman şirket kurdu. Kapıdan bir müşteri gelmiyor. Hadi çocuklar, görüşe. Geç kalıyoruz. Arabalara. Feride gel. Gel yavrum sen buraya. Hadi çabuk. Gel. Duyuyor musunuz arabalara bak. Hayırdır? Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? Oo, şeker misin, bal mısın? Durun hemen, üşüşmeyin öyle. Tepsi size değil, Belgin'e. Oo. Bak. Bak canı cenazeye bak nasıl ayağa kalktı. Onu tek başına mideye indirmeyeceksin herhalde. Onu burayla paylaş bakalım ha. Ağzı kılın hepsini. Oo. Oh yeah. Vallahi hiç masraf etmeseydin ya. Biz arkandan elvanı kavuracaktık. Bu adam sadece suç işlemekte kalmış, başka insanları da suça teşvik etmiştir. İşlememiş gibi görünse de aslında bütün cinayetleri işlemiştir. Hop hop! Az sessiz çevir tiyatronu. Hücreler dolu. Habire şikayet var. Seni benimle böyle konuşmaktan men ederim. Sen kim oluyorsun da benimle böyle hop diye konuşuyorsun? Koskoca devletin koskoca savcısı var senin karşında. Ahlaksız, adi, kendini bilmez, kifayetsiz muhteris seni. Cibiyetsiz. Adam yemiş kafayı. Ne oldum demeyeceğim. Ne olacağım diyeceğim. Koskocaman savcı. Yazık. Çok yazık. Asılmasına ay kaldı. Kolay değil. Ben hiçbir idamlığın öte tarafa aklı başında gittiğini görmedim. Programımıza hafif batı müziğiyle devam ediyoruz. Alev söylüyor. Yalan.
Aşka gerçek dediler, severse gitmez dediler. Sana da, şarkına da, Batı müziğine de. O zaman! Mahir abim nasıl sevinecek hepimizi görünce. Feridem. Ne kadar da büyümüş kerata. Şimdiden aramıza giriyor. Sıkı sıkı saramıyorum karımı. Nasılsın? Sizi gördüm daha iyi oldum. Kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Allah bir yastıkta kocasın. Eyvallah. Gelin hanım. Ailemize hoş geldin. Sağ ol abi. Estağfurullah. Hayırlı uğurlu olsun. İlknur'um. Nasılsın kardeşim? Nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Bitti değil mi o iş? Bitti abi. Boşandık İsmail. Geçmiş olsun. Sağ ol. Güzel bir haberim daha var. Bülent de evlendi biliyor musun? Yeniden bir yuva kurdu kendine. Ne güzel. Allah mesut bahtiyar etsin. Songül'üm, güzel kardeşim gel bakayım buraya. Nasılsın bakalım? İyiyim abi. Zayıf dersin yok değil mi? Yok. Aferin sana. Ailemizin medarı iftiharı. Erdal abi. Hoş geldin. Hoş bulduk Mahir. Babam. Oğlum. İyi gördüm seni. İyiyim baba hamdolsun. Hadi buyurun oturun. Gelin. Geç baba. Sağ ol. Feridem gel. Anlatın bakalım başka ne var ne yok? Ha? Benim memuriyete başvurum kabul edildi abi. Bir aya başlıyorum. Hadi gözümüz aydın. Gerçi eski işler peşimizi bırakmıyor abi. Kahvehaneydi, yazıhaneydi derken her gün yardım istemeye tonla adam geliyor. Ya ben diyorum yok artık mıntıka bizde değil diyorum ama nafile. Vallahi sana yazılan mektuplar bir çuval eder abi. Sadece oraya değil eve de geliyorlar. Yardım isteyenler, yardım edelim diyenler, bizi yanına alsın diyenler. Vallahi nasıl baş edeceğiz ben bilmiyorum. Biliyorum Sevdam biliyorum. Ama sıkmayın canınızı. Nasılsa unutacaklar. Bu da geçecek. Sen nasılsın Mahir? Ha? Bir isteğin, bir ihtiyacın var mı yavrum? Yok babam. İyiyim çok şükür. Sabırla duruşma gününü bekliyorum işte. Hayırlısı. Osman. Anlat bakalım nasıl gidiyor okul? İyi abi. Yani zorlanıyorum tabii alışmakla böyle ara verdikten sonra ama Songül yardım ediyor sağ olsun. Babam geçen görüşe geldiğinde bir şeylerden bahsetti. Sevdanın önünde koca dünya duramaz. Değil ki ben durayım. Babamın razı olduğu her şey benim için de tamamdır. Başka almak istediğimiz izinler de var mı? Hayır. Biriktirdik de geldik. İlknur'la Erdem müsaadeni isterler. Hayırlı olsun.
Ne müsaadesi baba, ben mutlu olurum sizin mutluluğunuzla. Hayırlı olsun. Sen nasılsın yani? Seni bekliyorum. Hadi. İtişip kakışmayın it gibi. Herkes çıksın havalandırmaya. Haydi. Niye yatıyorsun sen? Kalk hadi. Kalkamam. Hastayım ben. Halim yok, kalkamam. Yasak. Havalandırma zamanı içeride duramazsın. Kalk. Rahat bırak beni. Bırak da ömrümün son günlerinde istediğimi yapayım, bırak. Kız. Daha düne kadar ölürüm de kendimi astırmam. Yok kimse beni asamaz diyordun. Böyle burnunu dikiyordun havalara. Ne oldu da ecelini kabul ettin ha Aspam? Git başımdan, hastayım. Çık hadi. Çık. Haydi. Oyalanma. Orhan, akşam yemeği bizde yeriz. Sonra eve geçersiniz. Olur baba. Turgut'la Belgin'in idam cezası onandı. Birkaç ay içinde infaz gerçekleşir. Hatta belki daha erken. Herkes için adalet tecelli etti desene. Yıllarca yaptıkları kötülükleri canlarıyla ödeyecekler. Geçti Feride. Hepsi geçti. Hayır, ben çok korkuyorum. Neden Feride? Doğuma çok az kaldı. Ya duruşma gününe denk gelirse ya da daha öncesine. Bensiz duruşmaya katılacaksın diye aklım çıkıyor. Sebebi evladımız olsun Feride. Mutluluk duyarım. Kısmetimizde ne varsa onu yaşarız. Dirensek de, bazen akışın tersine yüzsek de hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Bırak. Nasibimizde ne varsa onu yaşayalım. Karadayı, görüş bitti. Eyvallah başefendi. Başefendi. Şu yan koğuştaki Necdet'le görüştür beni. Zor iş Karadayı. Havalandırmaya bile aynı vakitte salmıyorlar koğuşları. Ben beklerim, vaktim bol. Münasip bir zamanda ayarla. Ama muhakkak görüştür beni onunla. Peki. Hadi.
Dilim damağım kurudu. Çay koyun. Ben koyarım. Sabahki çay zehir gibiydi. Hah, ben de bir su döküneyim. Canına kıymış ya bu! Biz bir ağacız. Sen o ağacın rengisin oğul. Gel 2 dakikada olsa otur düşünceme. Ne olur. Yine bir akşam oldu ve ben yine seni seçtim düşünmek için. Boğazıma takılmış bir kılçık gibi hatırlatıyor kendini hasretliğin. Anlatamadıklarını, dinleyemediklerimi düşünüyorum. Kışın üşümüşlüğünü, yazın terlemeni, tedirgin voltalarını ve yakışıklı efkarını düşünüyorum. Oğul, saçlarımda ahlar çıkarken sağlıksız fikirlerle sağlığına içiyorum. Sen orada duvarlara bakarken ben burada bir kez olsun gökyüzüne bakmadım. Baksaydı kararırdı yüzüm. Bırakabilseydim gözlerimi, mavisi yırtılırdı gökyüzünün. Ben o söküğü dikemezdim oğul. Acıdır, üşütür. Önce yorganı çekeceksin üzerine acıların. Sesin göçük altında kalır gibi olduğunda babam diye sarılıp ağlayacaksın o duvarlara. Terleyeceksin. Sonra anan gelip ayağında sallayıp avutacak seni. Havlu koyacak sırtına. Ve o an gelecek ki oğul, ana rahminden çıkar gibi geleceksin babanın kollarına. Saf ve hala temiz ve hala oğul. Yazıyor, yazıyor. Halk kahramanı Marika'nın duruşmasının bugün olduğu yazıyor. Memleketin dört bir yanından onun için gelen insanları yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Eski Saadet infazının bugün olacağı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Halk kahramanı Marika'nın duruşmasının bugün olduğu yazıyor. Memleketin dört bir yanından onun için gelen insanları yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Halk kahramanı Marika'nı yazıyor. Salon dolmuş taşmış geri. Dışarıdaki kalabalığın nedeni de sensin, değil mi Mahir Kara? Hiçbiri benim davetimle gelmedi Sayın Hakim. Biliyorum, biliyorum. Evet savcı bey, buyurun. Sayın Hakim, Sayın Mahkeme Heyeti. Yargıtay'ın bozma kararını uygun bir şekilde karar verilmesini talep ediyoruz efendim. Anlaşıldı savcı bey. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Tıraşınız müthiş. Eliniz çok hafif. Dışarıda dükkanınız var mı? Bugün çıktıktan sonra bir uğramak isterim. Ne çıkması bey?
Biz sizi son yolculuğunuza hazırlıyoruz. Biz size ikram edeceğimizi siz bize ikram ediyorsunuz. Bu seferlik böyle olsun. Savcıyım ben. Koskoca bir savcı. Devlet asla buna izin vermez. Saatler olsun. Neticede hukuk var değil mi? Buyurun bakalım savcı bey. Neyse. Görüşürüz cancağız. Ben hazırım. Gereği düşünüldü. Yargıtay bozma ilamı. Dosyadaki deliller, savcılığın görüşleri ve sanığın yargılama sırasındaki ihali göz önünde bulundurularak sanığın eylemlerinin nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden daha önce 15 yıl olarak belirlenen cezasının 2/3 oranında indirilerek 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Başardık Mahir. Sen başardın kadınım. Sayende daha çabuk kavuşacağım. Sana, evladımıza. Mahir. Mahir suyum geldi galiba. Sanki sizi bir yerlerden tanıyor gibiyim cancağızım. Simanız hiç yabancı gelmedi. Ne kadar naziksiniz. Uğurlamak için geldiniz. Evet gidiyorum hürriyete. Zaten bana da bu yakışırdı. Özgürlük. Kuşlar gibi özgür. Bir kar tanesi gibi hafif. Bahar bulutları kadar aydınlık. Cancağızlarım benim. Hepinizi özleyeceğim. Hoşça kalın. Tabureye çıkın Turgut Bey. Bit tabii, bit tabii.
Ölüm saati 11:14. Ne çabuk geldik cezaevine. Abi cezaevine değil hastaneye geldik. Doğuma yetiş istersen. Yengeyi yalnız bırakma. Başınız belaya girmesin. Girsin de abi. Gerekirse bir yılda senin için askerlik yaparız. Allah sizden razı olsun. Ikının. Hadi Feride Hanım. Hadi ıkının. Hadi. İter gibi ıkının. Derin nefes al. Geldim sana. Çok şükür. Geldi yavrumuz Feride. Nasıl bebeğimiz iyi mi? Al babası. Çok sağlıklı bir oğlan. Tutabilir miyim ben? Buyurun. Maşallah. Nazım Deniz. Hoş geldin oğlum.